Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, piyasamızda birazcık geri çekilmeler oluşuyor. Tabii ki Bitcoin'de ve dominansta birlikte kırmızı oluşu altcoin'lerde düşüşü biraz derinleştirebiliyor. Bunu daha önceki videolarımızda da sizlerle paylaşmış olduk. Ne kadar bu düşüşlerin alım fırsatı olduğunu biliyor olsak da tabii ki canlarımız sıkılmıyor değil arkadaşlar. Şu anda herhangi bir olumsuz gelişme hiçbir piyasada yok. Ee, Ama dediğimiz gibi bu piyasanın ee, her an ralliye geçme ihtimalinin de olduğunu düşünmemek yanlış olur diye düşünüyorum. Çünkü Bitcoin belli seviyelerde konsolide olmaya devam ediyor. Altcoin'lerde %10 civarında bir geri çekilmeler var. Ee, Dün hafta sonuydu biliyorsunuz. Bugün haftalık açılış ve kapanışlar tam iyi gelmedi diyebiliriz. Bitcoin 28.400 dolar desteğini kaybetti. 28.000'ini de kaybetmiş oldu. Hemen 28 bin doların altında fiyatlanıyor. E, Batıyor muyuz hocam? Yani çok mu düşüyoruz? Bunların cevabını birkaç coin analizi yapıp sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Chainlink ile ilgili bir pamplama gelebilir arkadaşlar. Chainlink'e dikkat. Elinde Chainlink olanlar güzel bir yükseliş yaşayabilir Chainlink. Yani grafiği iyi duruyor. Ona da bakıyor olacağız arkadaşlar. Tabii ki birkaç gündür piyasa düşerken UMA'da bir hareketlilik vardı. Bugün Stax'ta bir hareketlilik oluştu. %10 gibi bir yükseliş piyasaya meydan okuyan coinlerden biri de bugün Stax oldu. Elinizde Iris var, değil mi? Elinizde Mask var, elinizde Doge var, elinizde Shiba var, elinizde efendim Jasmy var, Fetchali var, Fetcoin, The Grab, GRT var, Agix var, efendim elinizde bir sürü coinler var, Cardano var, Solana var. Hocam biz bunlar var elimizde de biz bunlarla baş edemiyoruz ya, moralimiz bozuluyor. Yani her ne kadar Ee, yükseliş bekliyor olsak da düşüşler her gün derinleşiyor. Her gün cebimizdekiler biraz daha azalıyor. Evet, sizleri anlıyorum. Yatırımcı psikolojisini de anlıyorum arkadaşlar. Güzel kardeşlerim, tek çare sabırdır. Eğer sabredemezseniz, inanın e, zaten onların istedikleri de budur. Masadan ayrılmanızdır. Siz de bunu tam gerçekleştirirseniz işte onların ekmeğine yağ çalmış olursunuz. Hiçbir coin, elinizde bulunan coin'i sattığınızda yerine aynı seviyede coin'i koyamazsınız. 1000 coin'iniz varsa 1000'ini yerine koyamazsınız sattıktan sonra. Geri çekiliyor olsa da işlem paraları nedeniyle yine de daha azını yerine koyabilirsiniz. Bunun için beklemenizde fayda vardır. İlave edebilirseniz edebilirsiniz. Tabii ki bu videoda anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Hocam, yani biz her ne kadar yatırım yapıyor olsak da yatırımlarımızın karşılığını alamıyoruz. Sabredemiyoruz. İşte yani nereden girip nereden çıkacağımızı bilemiyoruz. Ya da acele ediyoruz. Küçük düşüşlerde elimizdekileri kaybediyoruz diyenler varsa ya da bu işlerle uğraşmak için bir zamanımız yok diyenler varsa işi bilen kişilerle devam ettiriniz arkadaşlar. Yolunuza bilenlerle devam ediniz. Biliyorsunuz biz portföy yönetimi yapıyoruz. Biz sepet yapıyoruz. Ama sabırlı olanlar için. Sabırlı olmayanlar için yok. Bizim mail adreslerimiz bütün videolarımızın açıklamalar kısmında var. Mail adreslerimizden telefon numaranızı bize bıraktığınızda biz size mutlaka bir dönüş sağlıyoruz arkadaşlar. Neydi mail adresimiz güzel kardeşlerim? Mevcut arkadaşlar. Evet. Mail adresimizi hem portföy yönetimi için hem altcoin sepeti için, yani altcoin sepetlerinde geç kalınmış değil şu anda. Hani hangi coinlerden sepet yapacaksanız bize ulaştığınızda biz size gerekli bilgileri veriyoruz. Ama telefon numaranızı burada bulunan herhangi bir mail adresinize yazdığınızda biz size dönüş sağlayacağız güzel kardeşlerim. Evet, daha fazla uzatmadan lafı ne yapıyoruz güzel kardeşim? Hemen Bitcoin'deki son duruma bakıyoruz. Piyasa haberleri hiç de önemli bir haber yok arkadaşlar. Sadece dedikodu var.
Piyasada pamplamalara aldanmayın. Çökecekmiş, gidecekmiş, kaçacakmış denen hiçbir kelimeler sizleri yanıltmasın arkadaşlar. Sabredin, dimdik durun. Her şey düzelecektir. Bugün haftanın daha ilk günü. Daha önümüzde çok günler var. Çarşamba günü biraz kritik olabilir. Çünkü enflasyon verileri gelecek ABD'den. Enflasyon verilerinde hangi yönde gelirse gelsin bizi sadece o gün etkileyecektir diye düşünüyorum. Şu anda zaten satıcılı bir piyasa var. Herkesin sattığı yerde sen alabiliyorsan yatırımcısın güzel kardeşim. Satıyorsa herkes, sen alabilirsin. Bugün %10, 12 düşen coinlerden misal ilave ettin ya da yeni giriş yaptığın zaman güzel karlar elde edebilirsin. Evet, tabii ki projesi sağlam olanları seçmekte fayda vardır diyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Ani gelen videolardan haberdar olabilmeniz için. Ayrıca canlı yayınlarımızı sadece katıl butonlarına yani bizlere katıl butonuyla destek veren kardeşlerimize ait, katıl butonuyla kanalımıza üye olan kardeşlerimiz de canlı yayınlarımızı izleyebildikleri gibi istediği coin'in analizini de yaptırabilirler. Teşekkür ediyoruz. Buyurun kardeşlerim, bugün piyasamızda neler var? Kısa bir video olacak. Şimdiden özür arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buyurun kardeşlerim. Efendim merhabalar. Tekrar Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza hoş geldiniz. An itibariyle total 2'ye baktığımızda %1,5 civarında bir para çıkışının olduğunu görüyoruz ve 580 milyar dolar seviyelerinde. Ama geri dönüş var, paraların yavaş yavaş tekrar girdiğini de görüyoruz ekranda. Anlık grafiğine baktığımızda para girişlerinin başladığını görüyoruz. Biz bunun günlük grafiğini ele aldığımızda ne yapıyoruz? Bakınız en son yaklaşık 663 milyar doları geçmiştik. Ne zaman? 16 Nisan'da zirveye ulaşmıştı burası. Şimdi hala nereden yukarıdayız? 10 Mart'taki 495'ten hala yukarıdayız. 580'deyiz. 100 milyar dolar neredeyse yukarıdayız. Onun için panik yapmaya falan gerek yoktur kardeşlerim. Dominans 36 yani 0.36'lık bir kırmızıda 48-24 bandında hareketleniyor. Dominansta da küçük bir kırmızılık var. 0.35 gibi dedik ve dominansın kırmızı. Bitcoin'in de kırmızı oluşu zaten altcoin'lerdeki biraz düşüşü derinleştiriyor. Hani dedik ya, dominans kırmızıda kalırsa altcoin'lerin sigortasıdır. Yani aşırı değer kaybetmesini engeller. Ama bu tam tersi de olacaktır arkadaşlar. Çok uzak bir zaman değil. Dominans bu şekilde kırmızılıkta derinleşirken Bitcoin'de yeşillikte derinleşecek ve altcoin'lerde de ralliler gelecektir ve yüzlerimiz gülecektir arkadaşlar. Beklediğimize de değecektir diye düşünüyorum. Peki hocam, Bitcoin durumu ne? Bitcoin yani 27.876 dolar an itibariyle. EMA 50 desteğini kaybetse de 27.000 desteğimiz var aşağıda, oradan uzaktayız. Bakınız 27.000 desteği, hatta ben bunu 4 saatlikten alarak şöyle yani Bitcoin üzerinde biraz fazla kalacağım arkadaşlar. Altcoin'lerde fazla durmayacağım. Hatta ben saatlik bazdan ele alarak devam ediyorum. Bakınız, yol bulmaya çalışıyor kendini. 27.572 dolarları test etti bugün. 27.572 dolar. Evet, tam da orası. Orayı test ettik. Şimdi şu anda 27.880, hatta 27.969'a kadar da bugün bir iğne attık, yön belirteç bir mum geldi buraya. Yukarıda direncimiz 28.600 görülüyor saatlik bazda. Peki 15 dakikalığına bakarsak düşen trendin kırıldığını yavaş yavaş, bakınız düşen trendi şöyle kırıyoruz. Şu tepeyle şu tepeyi birleştirdiğimizde trendin kırıldığını 15 dakikalık grafikte görebiliyoruz. Burası da bizim desteğimizdir arkadaşlar. Yani şurası güzel kardeşlerim, geri dönüşte ilk geleceği noktadır bize göre. 28.400 dolar seviyeleri. 28.400 dolarda niye duruyoruz arkadaşlar? 28.400 dolar çok çok önemlidir. O kırılıp üzerinde kapatmamız lazım. Hatta bir ara kapattık, 32'lere yakın bir yükseliş gerçekleştirdi, hatırlıyorsunuz değil mi?
Şimdi oralardan kapattıktan sonra yolumuza devam etmemiz durumunda yine 30 bin dolar ve üzerleri gelecektir diye düşünüyorum. Peki haftalık perspektiften, yani birazcık daha geniş olarak ele alacak olursak, haftalıkta hala hazırda Bitcoin'de bir yükselen kanalın içindeyiz biz. Bakınız şuradan hatta bunu ışınlama yapalım. Şuradan bir ışınlama kanalı çizelim arkadaşlar. Bir de tepeleri ışınlayalım. Bakınız bir tane yükselen kanal oluştu. Bu yükselen kanalda arkadaşlar desteğimiz 27 bin dolar. Direncimiz güzel kardeşlerim 32.300 dolar. Bu iki band aralığında aşağı yukarı bir momentum sergileyerek yoluna devam ederse bizleri şunlar bekleyecektir. Bakınız şu dibe 16.400'lerden başladık. Nereye vurduk? 25.000. Döndük arkadaşlar 20.000 seviyelerine. Tekrar döndük 30.000 seviyelerine. Yine döndük 27.000 seviyelerine ve buradan yaklaşık 30'lara doğru bir hareket daha geldi ve buradan da tekrar geri döndük şu anki fiyata 27.800 bandına. Buradan yine geri döndüğümüzde 34.500 dolar var burada. İşte bizim defalarca 34.500 dolar dememizin sebepleri bunlardır. Yolumuz açık olsun, gideceğiz. Şu andaki %2'ler, 3'ler bizleri yanıltmasın ve da panik yaptırmasın. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirirsek işte biz yatırımcıyız. Bu düşüşlerde panik yapmak yerine aslında çoğu da seviniyor arkadaşlar. Diyor ki oh diyor, elini ovuşturuyor. Tamam diyor ya, zamanında girememiştim ben buraları, keşke bir dönse diyordum. İşte diyor buralara geldik. İşte alım fırsatı verdi. Güzel kardeşlerim. Bakınız niye alım fırsatı veriyor arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyona doğru bir gidiş var. Ve momentumun 2023 yılında, yani başladığımız bu yılda özellikle de borsalarda düşüşün yaşanması halinde Bitcoin ve altın avantaj sağlayabilecek duruma geçiyor. Yani hele bir de bunun üzerine tuzu biberi, banka krizleri ilave olursa, ki oldu, işte Bitcoin ve altın birazcık ön plana çıkıyor 2023 yılında. Bitcoin'deki durum bu. Peki Ethereum ne yapıyor? 1855 dolar seviyelerinde. Aynı formasyon Ethereum'da yok mu arkadaşlar? Bakınız. Şuradan şöyle birleştirirsek, hatta şurayı şöyle alalım. Şimdi diyeceksiniz ki ya hoca, piyasa zaten düşüyor. Neyin analizini yapıyorsunuz? Arkadaşlar grafik analizi önemlidir. Bu formasyonlar önemlidir. Yani grafikler olmadan yolumuza devam edemeyiz ya. Ha, ne zaman olmaz? Kötü bir haber gelir, olmaz. Öyleyse ne yapacağız? Grafikler bizim el fenerimizdir. Yolu aydınlatacak ki biz de ona göre yolumuza devam edeceğiz. Peki ne görünüyor arkadaşlar? Tıpkısının aynısı. Bakınız 1000 doların altından nereye geldik? 1600 dolarlara. Tekrar arkadaşlar yaklaşık 1300 dolarlara. Buradan şu tepeye gelmişiz 2127 dolarlara. Şimdi neredeyiz? 1855 dolardayız. Buradan dönüşümüz 2300 dolar dediğimiz yerler olacaktır. 2300 dolardan otomatik direkt gitmeyecek. Tekrar düzeltme yapacak. 2000 dolar seviyeleri, ardından 2600, bakınız bu şekilde gider. En güzel yükseliş budur. 2800, dönüyorsun geri ve dönüyorsun 3000 dolar. Yani en güzel merdiven basamağıdır ve güney yükselişidir. Bize kuzey yükselişlerinden fayda gelmez arkadaşlar. Böyle bir yükselişleri biz zaten istemiyoruz yani. Böyle yükselişler istemiyoruz şu anda. Bu basamak yükselişler bizi rahatlatır, panik yaptırmaz, geceleri rahat uyutur. Sizler gecede kaç kez kalkıp telefonlarınıza bakıyorsunuz? Bütün yatırımcılar da bunu yapıyor arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Rahat diyoruz, birazcık piyasamız düzelecek diyoruz. Evet. Şimdi güzel kardeşlerim, bugün STX, bakınız STX ne yaptı? STX %10'a yakın bir momentum sergiledi.
Ben bunu günlük bazda ele alacak olursam bugünkü geldiği nokta 0,82 dolar. Şu anlarda tekrar 77 doların hemen altında fiyatlanıyor ve satış yedi. Bir haber mi vardı? Şöyle bakıyoruz, 4 gün önce varmış. O da önemli bir haber değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. 0,86 direnci var. Burayı bir kez deneyecektir. Burayı kırar ve burayı kırmayı başarır da yoluna devam ederse işte o zaman bizi 1 dolar ve üzeri bekliyor STX'te. STX yatırımcıları ne yapacaktır? Sabredecektir. Yukarıdan aşağıya gelen düşen trendi kırdık zaten. Bakınız kırdık. Simetri neresi görünüyor arkadaşlar? 1 dolar 26 sent görünüyor. Aynen şurasını çizelim arkadaşlar. 1 dolar 26 sent görünüyor. Buranın simetriği burasıdır. Şu an %4,5 gibi yukarıda hala. Evet. Linkten bahsetmiştik arkadaşlar. Şu RND'yi buradan alalım. Orada Metaverse'e yapay zekaya geçeceğiz birkaç coin'e. Oradan bakarız. STX bu şekilde devam ederken Chainlink. Link ile ilgili her an pamplama gelebilir dedik güzel kardeşlerim. Peki hocam ne var Link'te? Arkadaşlar Chainlink aylıkta baktığımızda grafiğine biraz sonra döneceğiz. Hatta şöyle aylık bakalım değil mi? Aylık. Hatta buradaki tüm çizgileri de kapatalım. RSI 50'lere doğru geliyor. Neredeyiz? Aylıkta 40'ı geçtik. Bu da bu indikatöre göre 5. bağlamda cross yapmak üzere hazırlanıyor arkadaşlar. Bunu en son 2020 sonunda bu yana kaç kez yaptı? Yaklaşık bir 5 kez yapmış oldu. Pump geliyor olabilir Chainlink'te arkadaşlar. Bakınız buralara 5 kez denedi. Bu aylık yataya bağladı. Neydi Bollinger Bandımıza göre? Uzun süre yatay seyreden bir coin patlayabilir. Nereye? İki yön. Hem aşağıya hem yukarıya. Zaten aşağıya aylarca gelmiş. Şimdi yatay. Kaç aydır yatay? Arkadaşlar yaklaşık 1 Ağustos 2022'den beri yatay gidiyor. Küçük hareketli mumları saymıyoruz. Yatay gidiyor. Bir kırılım gelmesi durumunda bana 6 dolar 67 sent, 10 dolar, 15 dolar dizebilir güzel kardeşlerim Chainlink. Haftalık grafiğinde de komple yatay görüyoruz gördüğünüz gibi. EMA 50'nin üzerinde seyrediyor ve 12.26 hatta 13 dolarda EMA 200 günlük neyi var? Direnci var. RSI güzel kardeşlerim 43'ler 44'lerde şu anda. Bakınız yavaş yavaş geri dönüyor. Şuradaki dönüşün aynısı. Buradaki dönüşü devam ettirebilir güzel kardeşlerim. Evet bu arada küçük sesler geliyorsa da özür. Üst katta bir çalışma var. Kusura da bakmayın kardeşlerim. Çünkü bekleyemiyorum, dışarı çıkmam lazım. Onlar da geceye kadar çalışırlar. Bundan dolayı da özür arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Kısacası Link'te beklentilerimiz bu yönde güzel kardeşlerimiz. Peki kur ve DAO tokeni %5 civarında bir geri çekilmesi olduğunu görüyoruz bugün. Yani bu da bizlere desteği EMA 50'yi kırdığını gösteriyor. 4 saatlikte bakmak istiyorum. Var mı değişen bir şey? Yok. Daha önceki yaptığı diz seviye 0.80'ler. Şu an 0.83'teyiz. Buradan tepki alımlarıyla daha nereye kadar geldik? 1 doların üzerine çıkmıştık. Bunlar birer alım fırsatıdır güzel kardeşlerim. Şu anda 0.83'lerde desteğini kuruyor. 80 desteği var. Bakın 80 desteği var. Yukarıda 90 direnci var. Daha sonra sıfırı atabilir tekrar diye söyleyebiliriz. Peki hocam kurveden sonra Musk ne yapıyor? Arkadaşlar Musk 4 doların altını denedi. 3 dolar 98 sent. Desteği tam da 3.87. Bakınız 3.87 desteğini görüyoruz burada. İlk direncimiz 4,5 dolar seviyeleri. Bir alım fırsatı verdiğini görüyoruz Marx'ın. Ayrıca STX bu gece güzel bir yükselişe imza atarsa da bizim için bir sürpriz olmaz Stax arkadaşlar. Evet tabii ki yatırım tavsiyesi değil, tabii ki sadece bizim kendi düşüncelerimizdir. Peki hocam Çiliz ne yapıyor? Bakınız Çiliz arkadaşlar 0.11.5 desteği var. Buraları daha önce denedi. Şimdi neredeyiz hocam? Şimdi 0.11.85'teyiz ve %5 civarında bir geri çekilmesi var. Daha önce bu destekten yaklaşık 13 dolar, 14 dolar seviyelerine kadar çıktı. Çiliz için
Bu sene bir olumlu yön oluşmadı ama ne zaman ne yapacağını da kimse kestiremez güzel kardeşlerim. Çiliz artık buralarda bunaldı. Her an ters bir hamle yaparsa da bizim için bir sürpriz olmayacaktır diyoruz. Peki İNC'de durum ne? %6,5'luk bir geri çekilişiyle 7 doların altına indi. 6,80 al fırsat size. 6,70'ten tekrar döndü geri. İNC daha önce bakınız 6,40'lardan 10 dolara geldi. Şimdi yine aynı şekilde bir fırsat vermiş durumda. Yarın bu piyasa döndüğü zaman ilk dönenlerden biri de İNC olabilir arkadaşlar. İNC'ye dikkat. Peki hocam, Iris, evet 22 desteğini koruyor şu anda. 22 desteğinden dönmeye çalışıyor. Şu an 22-16 seviyelerinde %7 bugün geri çekildi. Daha önce şöyle baktığımızda güzel kardeşlerim, buradaki tepe şu anki destek konumu olan. Buradan Iris en büyük atılımını yaptı. Hatta Iris en büyük atılımını 0,21,5'lardan yaptı bakınız. 21,5 yani bu seviyelerden yaptı. Bu seviyelerden nereye kadar gittik güzel kardeşim? 0,063'e kadar gitti Iris. Iris yatırımcıları sabırlı olsun diyoruz. Yani beklemekte her zaman fayda vardır arkadaşlar. Ha hocam yukarıda onu bilemezsin arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki ya hocam biz bunu yukarıdan satsak da aşağıdan alsak. Sattığın zaten tepeden almamışsın ki. Iris'i sen tepeden almışsan o zaman 0,060 seviyelerinden 50 seviyelerinden girsen tepe. Ama 30 seviyelerinden 35'ten 25'ten 30'dan girdinse Iris için bir tepe değildi burası arkadaşlar. Buralar Iris'te girilecek noktalardı. Ha varsa paramız her girdiğimiz coin'in geri çekilişleri bize bir fırsat sunar. İlaveler gelebilir şeklinde yorumlayabiliriz Iris'te de. Jasmy %5, Jasmy'de hedefler tam tamına 12'den vuruluyor. Bizde Jasmy'de 80 direncimize doğru yol var. Şu an 74 seviyelerindeyiz. Yolu açık olsun diyoruz arkadaşlar. Jasmy zaten bir ok çekmeyi 4 saatlikte hak ettiğini düşünüyorum ben. Şurası geliyor şimdi Jasmy'de. Bakınız yukarıdaki direnç 80. 80 direncine doğru Jasmy gidiyor diye söyleyebilirim arkadaşlar. Peki hocam audio ne yapıyor? Değil mi? Audio'da da %5,5 civarında bir geri çekilme 25'in hemen altına geldi. Tam zurnanın zırt dediği yerde audio. Audio'dan her an farklı bir cross koşusu başlayabilir arkadaşlar. Aynen geçenki gibi bizi bir uykuda yakalar. Desteğimiz 0,24. İlk direncimiz güzel kardeşlerim 28 ardı 30 seviyeleri şeklinde düşünebiliriz. Haftalık bazda var mı bizi bekleyen? Haftalık bazda şöyle şuraları kaybedersek EMA 50'nin hemen altında seyrediyor. Yani 27 seviyelerine doğru gelirse şu daha önce bir sinyal verdi bize 50 seviyelerini. Buraları bir yoklama çekebilir arkadaşlar. Peki hocam başka bir formasyon yok mu? Var arkadaşlar. Şu diple bakınız şu düşen tepeyi birleştirdiğimizde bir simetrik üçgen görüyoruz. Yani yukarıdaki direncimiz kırılması lazım önce. Aşağıda desteğimiz 24'ler. Burayı kaybederse daha önce kaybetmiş olduğu nereler var? Şu tepelerde 23,5 seviyeleri var, 23'ler var. Ama buradan dönerse de dediğimiz gibi güzel bir çıkış getirebilir. Peki Aptos'ta durum ne? Aptos'a baktığımızda desteğimiz 8,5 dolar seviyeleri, 8,40'lar desteği ama 8,70 şu anda geri döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Aptos'ta da bizim beklentimiz bu paralel aşağı yönlü bir düşen kanalın kırılacağını düşünüyorum. Kırılırsa zaten buradaki derinliği salar yukarıya arkadaşlar. Bir de Fecali Garet'e bakalım değil mi? Aptos'tan sonra Fecali %6,5 gayet de güzel bir alım fırsatı vermiş. 0,27'lere kadar gelmiş. Hatta bugün 26-23'te denemiş olsa da hayır bugün denemedi onu. 4 saatliğine bakacağım. Evet. 4 saatliğinde evet denemiş. 26-23'leri denenmiş. İlk direncimiz 30. Daha sonra
34 görünüyor Feçali için. Tamam, yapay zeka coinlerinde bir yükseliş sinyali piyasayı yanılttı mı? O değil arkadaşlar. Çünkü Feçali'ye çoğu kişiler şu diplerden girdiler. Bakınız şuradaki diplerden girdiler. Bu derinliği aldılar. Feçali için tepeden girme neresi olur? 60'lar olur. Yoksa Feçali için şurası 40 seviyeleri tepe girişi değildir arkadaşlar. 40 seviyeleri yatayın başladığı yerdir. Tepe girişi buralardır. Buraya göre tepedir. Hani buraya göre 0095 010'lara göre 020'ler 30'lar tepedir. Ama daha önce buralardan nereye gittik? Asıl tepe neresi? Asıl tepe 1 dolar 19 sent. Feçali'de 1 dolar 19 sent asıl tepe. Oradan uzakta mıyız? Tabii ki canım, dünya kadar yolumuz var oraya. Peki GRT? GRT nerede arkadaşlar? Şu anda 0.12 dolar bandı seviyelerinde %5 gibi bir geri çekilmesi var. Tam dönüş noktaları buralar. MA 200'den uzakta. Yukarıda 0.14 direnci var. Bu iki band aralığından kurtulursa GRT'de 20 ve 30 bandına doğru bir momentum sergileyebilir. Keza üçgen formasyonu, simetrik üçgen formasyonu karşımızda. Yukarıda bunun derinliği de 0.23'leri gösteriyor bizlere. Evet. Peki hocam, AGX ne yapıyor? Bir de AGX diyelim şuradan. 6.5'luk bir geri çekilmesi var. 0.26 dolar bandında. Arkadaşlar AGX başladığı yer değil, dibinde şu anda. Nereden başladı AGX? 0.39'lardan başlamıştı. Şu an 0.26'larda. Günlük bazda. Yani 24.5'da desteği vardı zaten. Buradan bir geri dönüşü olacak mıdır? Bunu da önümüzdeki günler bizlere gösterir olacaktır diye düşünüyorum. Bir de RLC'ye bakalım. RLC'de sıkıntı hiç yok arkadaşlar. %4 civarında yeşilde. 1 dolar 80, 2 dolar direncini kırarsa da RLC'de güzel bir çıkış gelebilir. O da burası EMA 50'nin de üzerinde. Bakınız tam çizgiye tekabül ediyor. 2 dolar 37 sent seviyeleri görülüyor an itibariyle RLC'de. Evet. Jasmi'ye baktık zaten. Hepsine bakamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vakit dar. Bir de bunun yüklemesi var. Bir de bu videonun yüklemesi var biliyorsunuz. Bir de meme coinlerinden Doge'ye bakalım. Doge %3 ve 70 desteği 80 direnç. Bu iki band aralığında devam ediyor. Herhangi bir gelişme yok. Şu anda 0.074 dolar bandı seviyelerinde. Yani 70'i kırarsa tehlike durum. Daha önce kırmadı mı? Kırdı. Ne zaman? 2023 Mart'ında kırdı. 62'lere kadar gerilese de oradan 0.60'ya kadar yükseldi. Çok güzel bir ekmek yedirdi burada millete. Tepeden yakalananlar geçen sene, onlar hariç. Shiba sıfırı tekrar misafir etti ve 90 bandı seviyelerinde. Arkadaşlar, Shiba'dan da şu an %3.64'lük bir geri çekilme var. Desteği 87'lerde, şu an 90 seviyelerinde. Piyasa dönerse Shiba hemen sıfır atabilir. Yani orada bir endişeniz olmasın diyoruz güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yarın inşallah canlı yayınımız olur diye düşünüyorum. Ben 1 saat sonra falan dışarı çıkmam gerekir. 1,5 saat sonra videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizleri buraya kadar izleyen kardeşlerimize de ayrıca teşekkürler. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Unutmayın, bir yatırımcı mutlaka bir yorum ve analizi takip etmelidir. Ama kararını kendisi vermelidir. Teşekkürler, hoşça kalın.